Dönüp biz bir Ukrayna cephesine bakalım. Kursk'ta düzenlediği saldırı, Kursk işgali, bunun çok başarılı bir barış planının, 4 evreli barış planının ilk evresi olduğunu söylüyordu Zelenski. Ve ben Eylül ayı içinde bunu Biden'a sunacağım. Hani Biden gideceği için o da Harris ve Trump'a aktarsa iyi olur. Kursk çok çok başarılı birinci evresi. Ve bu barış masasını hani Ekim gelmeden biz tekrar kurarız. Putin mecbur kalır diyordu. Yani sizin deyiminizle, sosyal medya tabiriyle Putin'in bundan haberi var mı noktasına kadar geldik. Putin Kursk işgalini bizim önümüzü açan, yani şu andaki operasyon diyorlar ya Ukrayna işgali için, bizim işimize yaradı, önümüzü açtı diye değerlendiriyor. Rusya'da istikrarsızlık yaratmak isteyen Ukrayna'nın başarılı olmadığını söyledi. Donbas'ta fersah fersah ilerliyoruz diyor. Ukrayna'ya dönüp bakalım. Düşman hiçbir konuda başarılı olamadı. Vladivostok'ta düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu'nda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Rus topraklarının ilk kez işgal edilmesine değindi. Ukrayna'nın Kursk'u işgal ederek Rus güçlerinin Donbas'taki ilerleyişini yavaşlatmayı hedeflediğini, ancak bunu başaramadığını söyledi. Düşman büyük kayıplar veriyor dedi. Silahlı kuvvetlerimiz durumu istikrara kavuşturdu ve onları sınırlarımızın dışına itmeye başladı. En önemlisi bizim ilerleyişimizde hiçbir yavaşlama olmadı. Aksine düşman kilit eksenlerde kendisini zayıflattı ve güçlerimiz saldırı operasyonlarına hız verdi. Putin, Ukrayna ile barış müzakeresi ihtimaline de değindi. 2022'de İstanbul'da varılan anlaşmaların müzakereler için temel oluşturması gerektiğini söyledi. Ancak İngiltere başta olmak üzere batılı ülkelerin teşvikiyle Kiev'in İstanbul anlaşmalarını reddettiğini söyledi. Yine de masaya oturmaya şartlı yeşil ışık yaktı. Onlarla müzakereye hazır mıyız? Bunu hiçbir zaman reddetmedik ama geçici talepler temelinde değil. İstanbul'da kararlaştırılan ve parafe edilen belgeler temelinde müzakere ederiz. Rusya Devlet Başkanı, Çin, Brezilya ve Hindistan'ın barış görüşmelerinde arabulucu olabileceğini söyledi. Gündeminde enerji politikaları da vardı. Avrupa'ya Rus doğalgazının sevk edilmesine ilişkin anlaşmayı Ukrayna'nın uzatmaması halinde diğer seçenekleri değerlendireceklerini söyledi. Sevkiyat diğer güzergahlardan, özellikle de Türk akım üzerinden gider dedi. Putin, Ağustos ayında Rusya ve ABD arasında MİT'in koordinasyonunda Ankara'da gerçekleşen mahkum takası hakkında da konuştu. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'la Türkiye'yi platform olarak sunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Suudi Arabistan Veliaht Prensi bu çalışmada aktif rol aldı. Bunun için de kendisine minnettarız. Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan da bu sorunların nihai çözümü için Türkiye'yi bir platform olarak temin etti. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya arasında Soğuk Savaş sonrası en büyük takas operasyonu gerçekleşmiş, 7 ülkeden 26 tutuklu MİT koordinasyonunda takas edilmişti. Poyraz Hocam, sizle başlayalım. Şimdi gelinen bu durumda hani kendi kazdığı kuyuya kendisi düştü noktasında mıyız? Yani çünkü bazı askeri uzmanlar da diyor ki ya bu başarıdır nihayetinde. Devasa bir Rusya'ya karşı işgal etti mi etmedi mi toprağını etti ve bu bir koza dönüşebilir. Sizce öyle mi? Putin'in şu andaki bu yorumları yani bir anlamda psikolojik üstünlüğü ele geçirmek için mi? Çünkü hala Kursk'ta Ukrayna ordusu var. Onu oradan atabilmiş değil. Ama o hiç önemli değil diyor. İşte başkent geziyor. Hatta bir sonraki durağın Ankara olacağı söyleniyor. Buradaki konuşmasını da çok net, İstanbul'da ben hazırdım. İstanbul Anlaşması'nda. Fakat benimle savaşıp beni yok etmek için vazgeçtiler ama gene gelecekler, oturacaklar benim karşıma. Benim şartlarımda kabul edecekler diyor. Bu bir psikolojik harp unsuru mudur? Yoksa eli daha mı güçlendi? Doğru mu söylüyor Putin? Şimdi Kursk'taki saldırının siyasi bir hedefi siyasi bir saldırı olduğunu, askeri bir gerçeklikle örtüşmediğini ilk günkü yayınlarımızda da ifade etmiştim. Yani küçük bir toparlanma ama Rus
toprak parçasını Ukrayna bir şekilde ele geçirdi. Ama dediğim gibi burada taarruz durdu. Yani durduktan sonra zaten o Soğur ve Rus karşı taarruzuna dönüşür. Yani ilerleyemedi. Bu son derece önemli. Bir de kış geliyor. Tabii 4 bölgeyi ele geçirmek üzere Rusya yıpratma savaşı demiştik başından itibaren ki Rusya bataklığa düştü diyen benim. Ama Rusya'nın daha sonra işte toparlandığını ve bu savaşta bir şekilde zaten güçler farklılığı var. Bütün Batı karşısında olsa da Rusya bir şekilde o bölgeyi kendi topraklarına ilhak ederek katmış bir vaziyette. Ama onurlu bir çıkışa da Ukrayna'nın da ihtiyacı var başından itibaren ki dünya siyasi tarihi zaten İngiliz-Rus hesaplaşmalarıyla dolu Sayın Hanım. Hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla İngiltere'nin yani Boris Johnson'ın başta o Ukrayna'ya işte barışı getirmemesi, işte İstanbul'da özellikle yapılan müzakerelerde engellemesi hiç şaşırtıcı değil. Çünkü Batı Rusya'nın burada yıpranmasını istiyor. Putin de yıpranmaya devam etti ama artık o da bir çıkış arıyor. Çünkü diğer alanlarda bakın Orta Doğu'da bir şey oluyor sadece İran'a S-400 falan verebiliyor. Yani bugün Ukrayna ile savaş olmasa işte Kıbrıs'a veya işte Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bölgesine böyle yoğun bir yığınaklanma yapılırken Putin'in eli boş durur mu? O da Tartus'a bir şeyler gönderir. Yani en azından Akdeniz'de gücünü artırır. Yani dolayısıyla şu anda elini kolunu bağlayan bir yıpratıcı savaş var ve bunun tabii iktisadi boyutu da var. Yani Ukrayna bu arada günde 1000-2000 arasında asker kaybederek 40-50 yaşlardakileri de artık askeri alarak ki savaşabilecek yaşlar ama neticesinde şu anda büyük bir asker zayiatı olduğu ortada. Dolayısıyla Ukrayna şu anda bence barışa Rusya'dan daha yakın. Propaganda çalışması mı? Evet. Rusya bunu seçilmiş ülkeleri ziyaret ederek seçilmiş bölgelerde kendi müttefiklerini de biriktiriyor ve oradaki Kurs saldırısına rağmen bu seyahatleri gerçekleştirdi. Artı bir salam dilim taktiği ifade ediyorum. İşte Moğolistan'a yaptığı ziyarette aslında o yaptırımların falan hiçbir şey olduğunu bir dilim olsa yarın diyecek ki işte Ankara'ya da belki gelecek. İşte gördünüz mü diyecek ki ilk Ankara'ya gelseydi bunu rahatlıkla ifade edemezdi ama şimdi Moğolistan ziyaretinden sonra diyelim Güney Afrika'ya da gitti. İşte Kazan'daki zirveden sonra davet ettiler. Yani dolayısıyla şu anda Batı'nın yaptırımlarının etkisiz olduğunu tüm dünya kamuoyuna sergiliyor. Ama barışın işte kış geliyor, Ukrayna daha ne kadar dayanabilir? Ben Ukrayna'nın bu sefer Batı'nın işte hep silah, teşvik veya şeyleriyle orada tuttular ama artık Zelenski'nin de kabinesi komple istifa etti ki savaşta bu çok önemli. Özellikle de Kuleba gibi Dışişleri Bakanı yani bu müzakereleri, süreçleri yürüten Dışişleri Bakanı istifa etti. Yani dolayısıyla Zelenski'nin de artık Batı'nın şeyinde bir yerde bu ABD seçimi sonrası gönderilecek gözden çıkarırlar figüre dönüşeceğini düşünüyorum. Evet.